Bu videoda The Endless 2017 filmini baştan sona kronolojik ve sahne sahne anlatacağız. Ancak başlamadan önce şunu bilmen gerekiyor. Bu film ilk izleyişte çok sade ve sakin görünen ama ilerledikçe zaman, özgür irade ve gerçeklik algısını yavaş yavaş parçalayan bir hikaye anlatıyor. Başta önemsiz gibi duran detaylar, finalde her şeyin anahtarı haline geliyor. Şimdi gel, bu döngünün içine adım adım girelim. Film ilerledikçe yaşanan olayları adım adım takip edecek, karakterlerin fark etmeden içine düştüğü döngüyü çözmeye çalışacak ve finalde bu hikayenin neden bu kadar zihin yakan ve rahatsız edici bir etki bıraktığını daha net şekilde konuşacağız. Hikaye iki kardeş olan Justin ve Aaron ile başlar. Çocukluklarının büyük bir bölümünü dış dünyadan izole edilmiş gizemli bir tarikatta geçirmişlerdir. Yıllar önce buradan kaçmayı başarmış, kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışmışlardır. Ancak bu kaçış iki kardeş için aynı anlama gelmez. Aaron o günleri bir tür ait olma duygusuyla hatırlarken, Justin için tarikat, manipülasyon, baskı ve bastırılmış bir korkunun sembolüdür. Günlük hayatlarında maddi sıkıntılarla boğuşan bu iki kardeş, geçici işlerle hayatta kalmaya çalışır. Tam bu sırada tarikat üyelerinden gelen gizemli bir video mesajı her şeyi değiştirir. Videoda tarikat üyeleri yaklaşan önemli bir olaydan söz eder ve Justin ile Aaron'a adeta vedalaşır. Videonun tonu gariptir. Ne bir tehdit vardır ne ve açık bir çağrı. Ancak bu belirsizlik özellikle Aaron'un zihnini kurcalamaya başlar. Aaron, tarikatı terk ettiklerinden beri ilk kez oraya karşı güçlü bir özlem hisseder. Oradaki hayatın sandıkları kadar korkunç olmayabileceğini, belki de Justin'in hatırladıklarının abartılı olduğunu düşünür. Justin ise bunun klasik bir manipülasyon yöntemi olduğunu savunur. Ona göre tarikat, onları geri çekmek için duygusal bir tuzak kurmaktadır. Ancak Aaron'ın ısrarı ağır basar ve iki kardeş geçmişleriyle yüzleşmek için yıllar sonra tekrar o bölgeye gitmeye karar verir. Tarikatın yaşadığı yere vardıklarında ilk dikkat çeken şey ortamın beklenmedik huzurudur. İnsanlar sakin, güler yüzlü ve tuhaf bir dinginlik içindedir. Kimse baskı uygulamaz. Kimse onları kalmaya zorlamaz. Hatta tam tersine, istedikleri zaman gidebilecekleri söylenir. Tarikat üyeleri Justin ve Aaron'ı sanki yıllardır bekliyormuş gibi karşılar. Bu durum Justin'i daha da tedirgin eder. Çünkü zihnindeki karanlık tarikat imajıyla gördükleri arasında büyük bir çelişki vardır. İlk geceden itibaren tuhaflıklar kendini göstermeye başlar. Gökyüzünde açıklanamayan ışıklar belirir. Yıldızlar alışılmadık şekilde hareket eder. Zaman algısı bozulur. Bazı anlar gereğinden uzun sürerken bazıları aniden kesilir. Çevrede meydana gelen bu garip doğa olayları tarikat üyeleri tarafından son derece normal karşılanır. Sanki onlar için bu tuhaflıklar hayatın sıradan bir parçasıdır. Justin ve Aaron tarikatın günlük yaşamına karıştıkça aslında tek bir topluluk olmadığını fark eder. Bölgede farklı gruplar vardır. Kimileri küçük kulübelerde yaşar, kimileri göl kenarında kamp kurmuştur, kimileri ise tamamen izole alanlarda kalır. Her grubun kendi kuralları, kendi rutinleri ve hatta kendi zaman algısı vardır. Ancak hepsinin ortak noktası bu bölgeden ayrılmak istememeleridir. Kardeşler, zamanla tarikat üyelerinin belirli aralıklarla aynı davranışları birebir tekrar ettiğini fark eder. Aynı cümleler, aynı sohbetler, aynı ritüeller. İlk bakışta sıradan görünen bu tekrarlar, gün geçtikçe daha rahatsız edici bir hal alır. Justin bu durumu sorgulamaya başladığında net cevaplar alamaz. Sorularına genellikle kaçamak, yuvarlak ve belirsiz yanıtlar verilir. Aaron ise bu tekrarları farklı yorumlar. Ona göre burada bir düzen vardır.
Dış dünyanın kaotik, belirsiz ve acı dolu yapısına kıyasla bu döngü güvenlidir. Ne olacağını bilmek Aaron'a huzur verir. Ancak film ilerledikçe bu huzurun, özgürlüğün yavaş yavaş kaybolması pahasına satın alındığı anlaşılır. Bir noktada kardeşler ormanın derinliklerinde yaşayan yalnız bir adamla karşılaşır. Bu adam tamamen izole edilmiş bir döngünün içinde sıkışıp kalmıştır. Zaman onun için yalnızca birkaç saniyelik aralıklarla sıfırlanır. Aynı korkunç anı tekrar tekrar yaşar. Justin ve Aaron bu sahnede zamanın gerçekten parçalandığını ve bu bölgenin fiziksel olarak kuralları bozan bir yapıya sahip olduğunu ilk kez net biçimde görür. Bu keşif filmin tonunu kökten değiştirir. Artık yaşananların psikolojik bir yanılgı ya da kolektif bir inanç meselesi olmadığı anlaşılır. Zaman bu bölgede somut şekilde farklı işlemektedir. Bazı insanlar saniyeler süren döngülere sıkışmışken, bazıları yıllarca süren döngülerde yaşamaktadır. Bu fark kimin ne kadar önemli olduğuna göre belirlenmektedir. Tarikat liderleriyle yapılan konuşmalarda bu durumun bilinçli olarak kabul edildiği ortaya çıkar. Tarikat üyeleri bu döngüyü bir lanet olarak değil, bir anlaşma olarak görür. Onlara göre dış dünyada özgürlük vardır ama anlam yoktur. Burada ise özgürlük sınırlıdır ama her şeyin bir anlamı vardır. Ne olacağını bilmek, acı çekmemek ve belirsizlikten kaçmak onlar için her şeyden daha değerlidir. Justin bu düşünceyi bir tuzak olarak görür. Ona göre bu özgür iradenin tamamen ortadan kalktığı, sadece konforlu görünen bir hapishanedir. Aaron ise kararsızdır. Döngü fikri onu hem korkutur hem de rahatlatır. Çünkü dış dünyada sürekli başarısız olmuş, bir yere ait olamamıştır. Burada ise ilk kez bir düzene ait olduğunu hisseder. Film boyunca küçük detaylar giderek daha anlamlı hale gelir. Gökyüzüne yazılan mesajlar, belirli anlarda tekrar eden sahneler, bazı karakterlerin zamanı hatırlıyormuş gibi davranması. Tüm bu detaylar, bu bölgenin insanüstü bir varlık tarafından kontrol edildiğine dair güçlü ipuçları sunar. Bu varlık doğrudan görülmez. Ancak varlığı sürekli hissedilir. Finale yaklaşıldığında gerçek tamamen açığa çıkar. Bu bölge, zamanı ve kaderi kontrol eden bilinmeyen bir varlığın etki alanıdır. İnsanlar bu varlığın dikkatini çektiği anda kendi döngülerine hapsolur. Tarikat üyeleri bu varlıkla bilinçli bir iletişim kuramaz. Ancak onun kurallarına uyarak daha uzun ve daha huzurlu döngüler elde edebilirler. Justin ve Aaron için artık tek bir soru kalmıştır. Buradan gerçekten kaçmak mümkün müdür? Yoksa onlar da fark etmeden bu sistemin bir parçası haline mi gelmiştir? Fanil'de kardeşler döngünün kurallarını zorlayarak bölgeden çıkmayı başarır. Ancak bu sahne bile net ve rahatlatıcı değildir. Kamera onların gerçekten özgür olup olmadığını açıkça söylemez. Çünkü bu varlıkla karşılaşmış olmak, zamanın ve gerçekliğin tamamen dışına çıkmış olmak anlamına gelir. Yani kaçmış olsalar bile artık eski hayatlarına ait olup olmadıkları belirsizdir. Ancak bu kaçış mutlak bir zafer değildir. Çünkü geride bıraktıkları insanlar bilinçli olarak bu döngünün içinde kalmayı seçmiştir. Film bu noktada izleyiciye rahatsız edici bir soru bırakır. Özgürlük her zaman acı ve belirsizlik mi demektir? Yoksa güvenli ama tekrarlanan bir hayat bazı insanlar için daha mı anlamlıdır? The Endless, izleyiciye net cevaplar vermez. Aksine zaman, özgür irade ve anlam kavramlarını sürekli sorgulatır. Film sona erdiğinde geriye kalan şey cevaplar değil, zihni kurcalayan sorulardır. Bu videonun sonuna geldik. Eğer The Endless seni etkilediyse ve bu tarz zihin yakan hikayeler hoşuna gidiyorsa, kanalda benzer yapıda birkaç film daha var.
Özellikle zamanı ve gerçekliği parçalayan anlatımıyla Coherence ve kapalı alan döngüsü fikrini bambaşka bir noktaya taşıyan Triangle, bu filmin bıraktığı hissi devam ettirecek yapımlar. Sen bu döngüde kalmayı mı seçerdin yoksa ne pahasına olursa olsun kaçmayı mı? Düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.